Herkese merhaba. Bilinmesi gerekenler kanalına hoş geldiniz. İnsan vücudu başlı başına bir mucize eseridir. Yüce Allah'ın yarattığı bu mucize eser, kendi içerisinde mükemmel ve kusursuz bir nizama sahiptir. Muhakkak ki vücudumuzda bulunan ve eşsiz bir nimet olduğundan en küçük bir şüphemizin olmadığı, inanılmaz özellikleri içerisinde barındıran gözlerimiz, bu nimetlerden sadece bir tanesidir. Bugün sizlerle birlikte insana bahşedilmiş en büyük nimetlerden olan gözlerimizin müthiş nizamına birlikte göz atacağız. Göz, göz çukurunda bulunan iri bir bilye büyüklüğünde görmeyi sağlayan küremsi bir organdır. Göz, ışığı geçirmeye ve kırmaya elverişli 3 tabakanın birleşmesinden oluşmuştur. En dıştaki birinci tabakaya sklera yani göz akı denilmektedir. Bu tabaka önde tümsekleşerek saydam kornea tabakası olarak devam eder. Beyaz ve lifli yapıda olan bu sert tabaka gözü dış darbelere karşı koruyan kalın bir zar niteliğindedir. Çok damarlı bir bağ dokusu olan damar tabaka, iki yüzündeki boyalı hücre örtüsüyle göz yuvarını tam bir karanlık oda haline getirir. Bunun ön bölümünde kirpiksi cisim kasları ile kirpiksi bölge yer almaktadır. Kirpiksi bölgenin çok damarlı olan asıcı bağı gergin tutmak için kanla dolan küçük piramitler halindeki çıkıntılara kirpiksi uzantı denmektedir. Kirpiksi bölgenin uzantısı olarak ön bölümde damar tabaka renk değiştirerek göz bebeği dediğimiz ortası delik bir diyafram yani iris bölgesini oluşturur. Rengi insandan insana değişen iris, göz bebeğini büyütüp küçültmeye yarayan kas liflerini kapsar. Dikey olarak yerleştirilmiş bulunan kas lifleri, kasılarak göz bebeğinin genişlemesini, çember halinde yerleştirilmiş kas lifleri ise kasıldıklarında göz bebeğinin büzülmesini sağlar. Böylece iris, değişen koşullara göre gözün içine uygun miktarda ışığın girmesini ayarlayan bir diyafram gibi çalışır. Gözün üçüncü ve çok ince tabakası olan A tabaka, duyarlı bir tabakadır. Bunun arka bölümünde bulunan ortası çukur, beyazımsı küçük kabarcık yani görme sinir diski, görme sinirinin girdiği yerdir ve kör nokta diye adlandırılır. Kör noktanın biraz ötesinde sarı nokta yer almaktadır. Burası da dıştan gelen görüntülerin en iyi biçimlendiği görme bölgesidir. Gözün arka kutbuna giren görme siniri, damar tabakaya doğru sinir teli halinde yayılır ve 3 tabaka halinde dizili nöronlarla sona erer. Birinci tabakadaki çok kutuplu nöronlar silindir ekseni görme sinirinde sürer. Ön uzantıları ise ikinci tabakanın iki kutuplu nöronlarıyla bağlantı kurar. İkinci tabakanın nöronları da üçüncü tabakanın görme nöronlarının silindir eksenine bitişir. Bu tabakada bir ucu A tabakanın kırmızı bölümüne giren koni ve çubuk biçimindeki nöronlar yer alır. Koni ve çubukların serbest uçları damar tabakadan yana yöneliktir. Damar tabakaya gelen ışık ışınları kırılır ve A tabaka hücrelerinin sinir uçlarını etkiler. Hayvanlarda da çok çeşitli göz biçimlerine rastlanmaktadır. Yalın canlılarda gözler bedenin önünde, deride yer alan ışığa duyarlı hücrelerden oluşur. Söz konusu organların yapısı, yalın ya da böceklerin bileşik gözleri, omurgalıların gözleri gibi daha gelişmiş olabilir. Sineklerin gözleri özellikle hareket ve renk ayırt edecek yapıdadır. Avcı kuşlarınkiler insanda olduğu gibi başın önünde bulunmaktadır. Buna karşılık başka kuşlar tarafından avlanan kuşların gözleri ise daha geniş bir görme alanını kaplayacak biçimde başın iki yanında yer almaktadır. İnsan ve bazı başka gelişmiş canlıların gözleri özel biçimleri seçip tanıyabilirler. Buna karşılık hayvanların çoğu renkleri ancak bir ölçüde algılarlar. Bazı hayvanlarsa renk körüdür. Toprak altında ya da denizin derinliklerinde yaşayan bazı canlılarda gözler işlevlerini bütünüyle yitirmiştir. Memelilerin gözleri kafatasının içindeki boşluklarda yani göz çukurlarında bulunmaktadır ve kaslar sayesinde her yönde hareket edebilirler. Salyangozlar ve solucanlar ancak karanlık ile aydınlığı ayırt edebilirler. Yalın gözlü eklem bacaklılarsa ışığın yanı sıra hareketi de belirleyebilirler. Sinekler ve arılar küçük hareketleri, genel biçimi ve rengi algılayabilirler. Ayrıca böceklerin birçoğu insanların göremedikleri mor ötesi ışığı da görebilirler. Gözlerinin yapısı omurgalılara benzeyen ahtapot ve mürekkep balığı cisimleri net görebildikleri halde 3 boyutlu göremezler. Omurgalılarda ise gelişmiş gözler çok farklı koşullarda ayrıntılı biçimde görmelerine olanak sağlar.
Gece dolaşan canlılar az ışıkta iyi görememeye karşılık gündüz ışığın şiddeti karşısında körleşirler. Görüldüğü gibi Allah Teala her canlıya özelliklerine ve yaşam alanına göre çeşitli özelliklere sahip gözler vermiştir. Kimi canlının gözleri kendini korumaya yönelik, kimisinin ise avlanmaya yönelik yaratmış ve dünyanın nizamını sağlamıştır. Ve bu inanılmaz nimeti ücretsiz ve sınırsız olarak bize bahşetmiştir. Bize düşen ise sadece hakkıyla şükredebilmektir. Videoyu buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ederiz. Bizimle birlikte dünyadan daha ilginç bilgiler öğrenmek için videomuzu beğenebilir ve kanalımıza abone olabilirsiniz.